Hardaliye işte 500'lük Osmanlı geleneği olduğu gibi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kırklareli seyahatinde 1930 yılında kendisine ikram edildiği ve çok beğendiği, bunu mutlaka milli içecek haline dönüştürün diye tavsiyede bulunduğu bir içeceğimiz aynı zamanda. Hani derler ya, İsveç'in çakısı var, saati var, Türkiye'nin İHA'sı var, SİHA'sı var, Kırklareli'nin Hardaliyesi var. Bu kadar stratejik ve önemli bir üründür. Yani dünyada tekiz. Kıyaslanabileceğimiz hiçbir çeşit içecek ya da meyve suyu vesairesi yok. Tek başına özel bir ürün. Mimarmivar.com Ben Hikmet Yıldırım, 1969 Kırklareli doğumluyum. Ailemiz Makedonya göçmeni bir aile. Baba tarafımız, anne tarafımız da Bulgaristan göçmeni bir aile. Yani Kırklareli'nin yerli köklü ailelerinden biriyiz. Hardaliye 500 yıllık mazisi olan bir içecektir. Osmanlı döneminde Evliya Çelebi'nin de seyahatnamesinde yer aldığı üzere Balkan bölgesinde, yani Rumeli Balkan bölgesinde gayrimüslim tebaa alkollü içecek yaparken Müslüm tebaa da yani biz üzümü nasıl muhafaza ederiz diye araştırırken o günkü yıllarda nasıl olduysa hardal tohumuyla alkolleşmeyi kestiğini tespit etmişler. Ve o günden bugüne bütün bizim bu bölgedeki köylerimizde bile her evin altında bir ağaç fıçıda hardaliye yapılır ve sürekli ikram edilir. Yemeklerde işte yemeğin yanında da kullanılır. Biz tabi Rumeli Hardaliyecilik ailesi olarak 2,5 yıllık bir şirketiz. Var olan bir tesisi devraldık. Biraz daha kurumsal bir yapıya kavuşturarak güzel bir ortaklık yapısıyla birlikte bunu ülke genelinde geliştirip tanıtmaya ve markalaştırma yolunda ciddi anlamda da yol kat ettik açıkçası. Coğrafi işareti almış Kırklareli'mizin ilk ürünüdür. Coğrafi işaretli ürün olması hasebiyle de sağ olsun valiliğimiz, belediyemiz, ticaret odası, ticaret borsası, bütün STK'larımız da Hardaliye'nin tanıtımı ve ülke genelinde tanınmasıyla ilgili gerekli bütün çalışmaları yapıyorlar. Biz de elimizden geldiği kadarıyla bütün fuarlara, tarım fuarlarına, Yörex'e, işte bölgesel fuarlara, EMİT'e hep katılıyoruz. Ve katıldığımız her fuarda şunu görüyoruz, yani insanlar bize kızıyorlar açıkçası. Yani bu kadar muhteşem bir ürün, niye biz bunu tanımıyoruz, bilmiyoruz diye böyle sistemde de bulunuyorlar açıkçası. Hardaliye'nin özelliği şu, işte 15 gün sonra hasata başlayacağız. Ne kadar üzüm alıp mayalarsak, diyelim 100 ton, 200 ton, 300 ton. Bir yıl boyunca onu satmak zorundayız. Yani hardaliye bitti ya, şuradan biraz gidelim üzümü alalım da tekrar yapalım. Öyle bir şansınız yok. Yaş üzümden yapılabilen bir ürün olduğu için, bir içecek olduğu için bugün yaptığımız hasat döneminde ne kadar üzüm toplayıp mayaladıysak bir yıl boyunca onu satacağız. Biz şimdi geçmiş yıldan aldığımız tecrübeyle bu yılki ürünümüzü ona göre arttırarak çoğaltıyoruz. Mesela tam gelmiş olduğumuz bu çekimi yaptığımız dönem üzümün artık sofralara indiği dönem, yani bağdan toplanıp sofralara girdiği dönem. Tabii bizim hardaliye yaptığımız üzüm sofralık üzümde az miktarda olsa da içerisinde daha çok şaraplık üzümden biz hardaliye yapıyoruz. Yani Cabernet, Merlot, Shiraz, Alphonse gibi üzümlerden yapıyoruz. Eylül 15 gibi hasata başlıyoruz. Şimdi biz hasata başladığımızda bağlardan topladığımız üzümleri kasalarla işte fabrikamıza getiriyoruz. Burada pulvar dediğimiz bir makine var. Yani böyle unu gibi bir haznesi var. Oraya kasaları boşaltıyoruz. İçerisinde elazon şeyle bunları çekiyor. Yani üzümü tamamen sapından ayırıyor. Sapını sadece ayırıp kenara alttan atıyor. İçerisinde kalan diğer kabuğu, çekirdeği, suyu, posası tamamıyla pompalar vasıtasıyla, borularla içeride imalathanede gördüğünüz o 10 tonluk paslanmaz kazanların içerisine aktarıyoruz. Bunu oraya aktarırken de dağlardan toplattığımız siyah hardal tohumunu değirmende öğütüp toz haline getiriyoruz. Belli oranlarda içerisine serpiştiriyoruz. Birkaç da vişne yaprağı atıyoruz içerisine aroma katsın diye. Katmanlar halinde bunu böyle zaten o hortumla girdiği için böyle sürekli dönerek içeriye giriyor. O hardal tohumu tamamen karışmış oluyor içerisine. Kazanı dolduruyoruz tamamen, ağzını kapatıyoruz. 3 gün boyunca hiç ellemiyoruz bunu. Hardal tohumu şekerin alkole dönüşen kısmını yok ettiği için alkolleşmemiş oluyor ama tat olarak şeker tadı kalmış oluyor içerisinde. Hardalın da kendine ait bir acılığı olduğu için mesela az önce size ikram ettik, içtiğinizde fark etmişsinizdir. Çok hafif şöyle boğazdan geçerken bir yakma özelliği var ama rahatsız edici bir şey değil. Yani hardaliyenin
pahalı gibi gözükmesinin bir sebebi de içerisinde hiçbir şekilde üzüm ve hardal tohumundan başka bir şey bulunmamaktadır. Bu anlamda da biz çok mutluyuz. Yani Kırklareli'nde coğrafi işaretli bir ürünü olan hardaliyeyi işte markalaştırıp hem ülkemize hem dünya çapında tanınır bir marka haline dönüştürmek için çalışmaktan da çok mutluyuz. Yeni ürünümüz çıktığında mutlaka testlerini yaptırıp ondan sonra doluma geçiyor. Tabii biz bu testleri yaptığımızda şunu da fark ettik. Enerji içeceği diye bildiğimiz piyasada satılan bir sürü enerji içecekleri var. Hepsinin üzerine baktık, kutuların üzerinde 46 Taksim 197 aralığında enerji değerleri var. Biz hardalin testini yaptırdığımızda bunun 97'ye 407 olduğunu gördük. Yani tam 2 katı enerjisi var. Bizimkisi tamamen doğal. İçerisinde hiçbir katkı maddesi bulunmayan, dolayısıyla da sağlıklı ve faydalı bir ürün. Bu sebeple enerji değeri çok yüksek. Bunu diyetisyenler bile danışanlarına tavsiyede bulunuyorlar. Çünkü öğlende mesela bir çay bardağı hardalya içtiğiniz zaman açlık hissini ortadan kaldırdığı gibi enerjisi de yüksek olduğu için kilo vermeye de faydası var. Şeker hastaları çok rahat tüketebiliyorlar. Çünkü şekere hiçbir yükseltmediği gibi şekeri, kolesterolü, tansiyonu dengeleyici bir özelliği de var. Cenab-ı Allah yeryüzünde siyah üzümün çekirdeğine ve kabuğuna öyle bir şey yüklemiş ki resveratrol denen bir madde var. Bu madde en etkin şekilde yeryüzünde siyah üzümün çekirdeğinde ve kabuğunda var. Bizim de hardaliyemizin içinde siyah üzüm çekirdeğiyle beraber, posasıyla beraber bir yıl boyunca kazanlarda doğduğu için geçişkenliği de çok sağlıklı bir şekilde yapmış oluyor. Yaptırdığımız testlerde de yani alkollü olan işte şarap dediğimiz şeyden bunun içerisindeki resveratrolün çok daha yüksek oranda olduğunu biz tespitlerini yaptık. Mesela Quercetin özellikle astım ve bronşit hastalarıyla ilgili, solunum yolları ile ilgili faydası var. Mesela şu anda 15-20 tane civarında hastamız var. Sürekli bizden hardalya ve üzüm çekirdeği alıp tüketiyorlar. Kanser hastası var, kemoterapi gören hastalar. Mesela kemoterapi gören hastalarda bu sıkıntıların olmadığını tespit ettik. Muğla'dan bir müşterimiz aradı geçen gün. Bir koli almışlardı hardalya. Tabii telefona ben baktım, buyurun dedim. Ya dedi, sakın yanlış anlama, ben sadece teşekkür etmek için aradım. Şimdi acaba dedim kinaye mi yapıyor, gerçekten teşekkür mü edecek? Dedim anlayamadım. Yok gerçekten de ben teşekkür etmek için dedi sizi aradım. Ben ağır şeker hastasıyım dedi. Tatlı bir şey içiyorum. Hem keyif alıyorum hem kan değerlerim düzeldi. Yani kolesterolüm, kan şekerim falan hepsi normale döndü. Ve şekerim yükselmediği gibi de normalleşti. Yani böyle bir ürünü üretip insanlığa sunduğunuz için ben size teşekkür ediyorum dedi. Mustafa Kemal Atatürk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kırklareli seyahatinde 1930 yılında kendisine ikram edildi ve çok beğendiği, bunu mutlaka milli içecek haline dönüştürün diye tavsiyede bulunduğu bir içeceğimiz aynı zamanda. Hani derler ya dedim, İsveç'in çakısı var, saati var, Türkiye'nin İHA'sı var, SİHA'sı var, Kırklareli'nin hardaliyesi var. Bu kadar stratejik ve önemli bir üründür. Yani dünyada tekiz. Kıyaslanabileceğimiz hiçbir çeşit içecek ya da meyve suyu vesairesi yok. Tek başına özel bir ürün. Meşe balı, beyaz peyniri ve hardaliyemiz neyi var da neyi var dediği zaman işte hardaliyesi var, peyniri var, meşe balı var denilecek düzeye geldi. Neyi var içerisinde hem beyaz peynir hem meşe balı hem hardaliyemize insanımız çok rahat, çok kolay bir şekilde ulaşabilecek. Sadece Kırklareli, sadece Trakya, sadece Türkiye değil, Avrupa'da ve dünyanın birçok yerinde de neyi var vasıtasıyla bu ürünler, yani biz kendi elimizle ilgili konuştuk ama işte Tekirdağ'ın başka coğrafi işaretleri var, işte Elazığ'ın başka bir ürünü var, Erzincan'ın başka bir, yani Türkiye'deki bütün coğrafi işaretleri bünyesine toplayıp hem Türkiye'de ulaşılabilir olması hem de dünyaya tanıtması açısından neyi var da her şey var. Mivar.com Mivar